yan yana açılacak. Hepsine bakalım istiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi ABD savaşta hangi deniz ablukası kozunu oynuyor dedik. Uluslararası sularda İran'a geçiş bedeli ödeyen gemilere el konulacak diyor Amerika Birleşik Devletleri. İran'da bu girişim savaş olarak sayılır. Henüz oyuna sokmadığımız kartlarımızı ortaya koyuyoruz. Ben az önce mesela bunu Harun Aykaç'a sorduğumda dedi ki füze ve füze başlığı konusunda İran son derece kendine güveniyor. Evet. Peki Orta Doğu'daki deniz gücüne baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin hazır deniz ablukasını konuşuyorken bu tablo bize ne anlatıyor hocam? Şimdi bu deniz ablukasının önünde 3-4 engel var açıkçası. Bir tanesi coğrafi engel. Bu ablukayı uygulamak için, yani operasyonel engellerden bahsediyorum. ABD donanmasının İran kıyılarına yaklaşması gerekecek. Yani şurayı kapatmak istiyorsa donanmanın İran kıyılarına doğru gelmesi gerekecek. Bu da tabii İran'ın kıyı bölgelerindeki askeri pozisyonu esas aldığımızda açık hedef olma riskini beraberinde getiriyor. Yani ABD gemilerinin İran kıyılarına yaklaştıkça askeri hedef olma, açık hedef olma riskleri çok yüksek. Bunu yapar mı İran tarafı? Açıkçası dengelere bağlı. Biliyorsunuz Perşembe günü İslamabad'da ikinci tur görüşmelerin olacağı açıklandı. Teyit edildi mi henüz bilmiyorum, ya da yine aynı seviyede bir siyasi seviyede bir katılım olur mu emin değilim. Fakat bir taraftan 11 Nisan'daki İslamabad görüşmeleri sonuçsuz geçmiş olsa da, bir sonuç üretmemiş olsa da arka kapı diplomasisi devam ediyor. Kaydedildiğine dair teyit var. Yani evet. Ama anlaşma yolunda istek olsa da henüz bir resmi açıklama yok. Anlaşmanın olmasını bu kadar kısa sürede çok beklemiyoruz zaten. İkinci sebebe geldiğimiz zaman, biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji kaynaklı, yani petrol ve doğalgaz, bunun %80'i Asya bölgesine gidiyor. Ve en büyük payı da açıkçası Çin alıyor. Yani Çin buradan geçen enerji pastasının %37 kadarını tek başına karşılıyor. Buna yaklaşabilen bir ülke yok. Ve yine Çin'in doğalgaz ve petrol, ham petrol ihtiyacının hatırı sayılır bir kısmı, %30, %40 kadarı sırasıyla yine buradan karşılanıyor. Dolayısıyla burası kapandığı andan itibaren ABD ile Çin arasında bir gerilim beklentisi ön plana çıkacaktır. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Yine bunu gidişat belirleyecek. Üçüncü engel, İran'ın Cask Limanı, son dönemde tam şu bölgede bulunan Cask Limanı, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek, yani şuradan geçirmeyerek gemileri şuradan daha açık denize yakın bir bölgeden yine kendi petrol ihracatını gerçekleştirmesine imkan sağlayabilir. ABD bu limanı da bombalayabilir mi? Bunu da yapabilir. Hark Adası'nı bombaladığı gibi, kısmen bombaladığı gibi. Dolayısıyla buradan da bir çatışma ihtimalinin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Dördüncüsü Harun Bey'in söylediği füze meselesi. Yine kendi topraklarından İran'ın füzelerle tansiyonu yükselterek, gerilimi artırarak, sıcak çatışmayı tekrar oyuna sokarak bir cevap verme durumu söz konusu. Ama İran'ın kartları bunlarla da sınırlı değil açıkçası. Biliyorsunuz İran asimetrik bir cevap veriyor, evet, ABD'ye. Çünkü simetrik cevap vermesi mümkün değil. ABD'nin askeri gücünü baz aldığımızda. Mesela bir simetrik cevap kartı daha şurası. Babülmendeb Evet, Boğazı. Babülmendeb Boğazı'nın Husiler üzerinden kapatılması, oradaki deniz akışının bir şekilde bozulması. Çünkü mesela Hürmüz Boğazı'na alternatif, biliyorsunuz Suudi Arabistan bir doğu batı petrol boru hattını devreye soktuğu söyleniyor. 7 milyon varil günde petrolün buradan aktığı söyleniyor. Alternatif yol olarak. Evet, yani şurası kapandığı vakit, yani Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için, Hürmüz Boğazı'na alternatif olması için düşünülen projeler de suya düşecek aslında. Yani çünkü bir kısmının yine buradan gideceğini biliyoruz. Çünkü Asya pazarına gidiyor. Yani Avrupa'ya gitse tamam Süveyş'ten geçsin, ama Asya'ya gittiği için bu Orta Doğu bölgesinin petrol zorunda ve tabii doğalgazı buradan geçmek zorunda. Dolayısıyla İran'ın kartlarından bir tanesi de bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Husiler
resmen bir irade beyanında bulundular. İran lehine savaşa girdiklerini söylediler. Daha yakından bakalım. Evet, Babül Mendeb Boğazı dediğimiz, yani bu boğazlar meselesi çok önemli. Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb Boğazı, bunlar aslında bölgesel, Yani uluslararası hukuk açısından mı, yapabilir yapamaz açısından mı, yoksa jeostratejik açıdan? jeostratejik açıdan. Çünkü artık uluslararası hukuku çok da konuşmuyoruz. Yani İran'ın şu Hürmüz Boğazı'nı kapatması uluslararası hukuk açısından çok tartışmalı bir durum, Evet. biliyorsunuz. Yani kendisini Umman'la birlikte, yani kıyıdaş olduğu için buranın hakimi gibi tespit etti. Fakat aynı bölgede görüyorsunuz Körfez ülkelerinin de aslında çıkış hakkı var. Evet. Ama İran'ın imzalamadığı bir takım deniz hukuku belgeleri var vesaire. Konu çok tartışmalı bir konu. Dolayısıyla hukuki boyutunu bir kenara bırakırsak jeostratejik açıdan, jeopolitik açıdan bu boğazlar meselesi önümüzdeki günlerde daha da konuşacağız. Yine Cask limanının yanında Guadar, Çebahar ve Guadar limanları, Pakistan ve Hindistan'la birlikte İran'ın inşa ettiği ve paylaştığı, işlettiği limanlar, bu 3 liman yine bölgesel jeopolitik açısından oldukça önemli Fatih Bey. Dolayısıyla deniz yolu, deniz taşımacılığı, limanlar ve boğazlar bizim bundan sonra en çok konuşacağımız en şey. çok konuşacağımız konu. Kısaca şu tabloya da bakacağız. Basra Körfezi'nde, yani şu an Sayın Hocam'ın anlattığı görselin, paylaştığımız görselin daha aslında spesifik hali burada. Hani gemiler ne durumda, tankerler ne durumda? Basra Körfezi'nde 426 petrol tankeri bekliyor. 187'si yüklü Sayın Hocam. Evet. 83'ünde ham petrol var. 104'ünde de onun ürünleri var, petrol ürünleri. Evet. Toplam 172 milyon varil ham petrol ve rafine ürüne tekabül ediyor. 34 LPG tankeri, 19'da sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi var. 14'ü de yüklü. Şimdi tablo bu. Bir de burada isterseniz şuradan devam edelim, ondan sonra geçeriz yerimize. Canlı durum bu, yani bekleyen ve ne anlatıyor bize? Şimdi bu, yani Bekleyenler burada. Evet, raporlar, hesaplamalar bize şunu söylüyor. Eğer bu total abluka, yani ABD'nin uyguladığını söylediği, şu anda çok tabii net bir bilgi almak da mümkün değil. Yani gerçekten ne oluyor, ne bitiyor? İran tarafı beklemede bir taraftan, ABD tarafı ne kadar yaklaştı Körfez'e, bunları çok sıhhatli tespit etmemiz mümkün değil. Fakat eğer bu total abluka uygulanırsa petrol fiyatlarının yine varil başına 130 doları geçeceği söyleniyor. Yani Çin ve Hindistan buradan petrol alamadıkları takdirde bunun enflasyonist bir etkisi oluyor dünya pazarlarında. Dolayısıyla bütün dünya ekonomisini sarsacak bir etki meydana getirecektir. Şimdiye kadar çoktan sarstı bile, ama bunu daha da derinleştirebilir, Tabii kronik ki hale getirebilir. Yani biz şunu gözden kaçırmamak lazım. Çin bu petrolü buradan alamazsa başka yerden talep edecek. Talebin artması elbette fiyatların artması anlamına gelecek. Dolayısıyla böyle bir, açıkçası ABD'nin bu hamlesinin ekonomik bir maliyeti olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Buyurunuz. Şöyle, Nur Hanım, sizinle devam edelim. Şimdi Trump bu akşam diyelim ki başka bir şey ortaya attı ya da erteledi. Yani çünkü biz deniz ablukasını geçen hafta konuşmuyorduk. Bu hafta şimdi deniz ablukası konuşuyoruz. Ya da bu abluka muhakkak talep ettikleri maddeler üzerinden değil de İran'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle kabul etmeyeceği maddeler üzerinden bir görüşme olmuş mudur? Yani ikinci görüşmelerde hangi maddeler masaya gelmez mesela bir daha? Şimdi bir takım yapısal sınırlılıklar var açıkçası. Bunu Mogherini de söyledi. Biz dedi İran'la bir anlaşma için 12 sene uğraştık dedi. Yani bir günde zaten bu anlaşmanın olmayacağı belliydi. Ama burada bir savaş var tabii. Yani burada bir savaş var. Fakat tarafların beklentileri farklıydı açıkçası. Yani İran tarafının bu görüşmelerden kotarmaya çalıştığı şey, kotaracağını düşündüğü şey çok kapsamlı bir anlaşmaydı. Öyle bir anlaşma tahayyül ettiler ki İran-ABD ilişkilerini de kökünden dönüştürecek bir anlaşma beklediler ve buna uygun bir heyetle de gittiler. Yani teknik uzmanlar, yüksek seviyede siyasi bir kadro,
Yani sadece meclis başkanı değil, işte Merkez Bankası başkanından tutun, bir takım komutanlar, gazeteci ekibi bile çok geniş bir ekipti. Dolayısıyla böyle köklü bir anlaşma bekliyorlardı. ABD tarafı ise daha kısmi bir anlaşma istiyordu. Yani Hürmüz'ü açalım, nükleer konusunda İran'a geri adım attıralım, füze programını bir şekilde bitirelim, geriye döndürelim. Bu bize yeterli olur. Ama İran tarafının talepleri şunlardı. Evvela bu savaşın bitmesi lazım. Yani bu savaşı bitirecek bir anlaşma yapalım. Savaş içerisinde bir soluklanma olmasın bu. Bir kısa vadeli ateşkes ya da kısmi bir anlaşma olmasın. Bu savaşı tamamen bitirelim. Ondan sonra savaş tazminatı. Yani çünkü altyapı yıkıma uğradı. İran büyük bir zayiata uğradı altyapı açısından. Yani fabrikalar, üniversiteler bombalandı. Sivil altyapı, sadece askeri altyapı değil, güvenlik altyapısı değil. Yani şehirler mahvoldu. Tabii, hastaneler. 20 bin tane vuruş yapılmış İran'a. Yani çok ciddi bir rakam bu. Dolayısıyla savaş tazminatı istiyor. Ülkenin yeniden imar edilmesi için bir ekonomik kaynak talebinde bulunuyor. Bu da anlaşılabilir bir şey açıkçası. Yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Dondurulmuş mal varlıklarının, paralarının serbest bırakılmasını istiyor. Yani çok kapsamlı istekleri var. Ama belki de en maksimalist olarak görünebilecek olan Hürmüz Boğazı. Şöyle hocam, şu eleştiriler yapılıyor. Mesela Cuma akşamı da Doktor Çağatay Balcı bunu söylemişti. Evet. Maksimalist dediniz. İran, İslamabad'da maksimalist talep tuzağına düşmemeli deniliyor. Katılıyor musunuz? Şimdi evet, katılıyorum Çağatay Hoca'nın dediğine. Şöyle katılıyorum. Gerçekten İran'ın asimetrik stratejisi bir sonuç üretti. Yani Zakir Hocam söyledi. İran, yani Amerika tahmin edemiyordu belki. Hürmüz Boğazı, Körfez üzerinden dolaylı olarak İran'ın ABD'ye maliyet üreterek stratejik bir pozisyona geçmesi durumu. Bu bir sonuç üretti gerçekten. Fakat İran'ın Hürmüz üzerindeki bu pozisyonunu kalıcılaştırma ısrarı işte o stratejik pozisyonu tersine çevirebilir. Yani ne kadar ben burada kalıcı olacağım, tek hakim ben olacağım, gelen geçenden para alacağım, burayı bir tek ben kontrol edeceğim diye ısrar ederse İran'ın o kazandığı stratejik avantaj dezavantaja çok kolay bir şekilde dönüşebilir. Çünkü peki o avantajı nasıl koruyacak Hürmüz olmadan? Bir şekilde bir pazarlığa oturacak. Mesela burada yani ne verir şey size var. göre? Neyi feda edebilir İran? Tamam, Hürmüz'ü açabilir mesela. Hürmüz'ü açıyorum ama karşılığında da şunu istiyorum diyecek mesela. Çünkü önemli bir koza dönüştü diyorsunuz. Evet. Yani ya da tamam, ben de saldırıları keseceğim, Körfez'e de saldırmayacağım ama karşılığında şu olacak. Yani İran bunu yapabilirdi. Bence İran'ın hatası Hürmüz meselesinde çok ısrar etmesi oldu. Ama bu ABD tarafını temize çekmiyor tabii ki. Yani ABD tarafı da bir şekilde İran'a karşı bir tür teslimiyet talebiyle gitti. Yani J.D. Vance'in açıklaması çok açıktı. Bizim dedi isteklerimizi kabul etmediler, biz de çekilip gidiyoruz. Ya bu da çok üstenci bir tavır. Ama bu iki tavrın arkasında da, yani iki tarafında birbirine kendi şartlarını dayatmalarının arkasında şu temel varsayım yatıyor. İki tarafta kendisini savaşın şu anki galibi olarak görüyorlar. Yani ABD tarafı galip olduğunu düşünüyor. Her şey onlar için iyi gidiyor. İran'ı iyice sıkıştırdılar, altyapıyı bitirdiler. İşte sorarsanız donanmayı yok ettiler vesaire. İran'a soracak olursanız zaman tamamen İran'ın lehine işliyor. Hürmüz'ü kapattılar. İşte ABD'ye şöyle maliyet ürettiler. Petrodolar sistemini işte Zakir Hocam söyledi. Şöyle sarstılar. Dolayısıyla İran da kendi tarafını galip olarak görüyor. Şimdi iki taraf da kendini galip görürse oradan bir anlaşma çıkması çok da beklenemez açıkçası. Dolayısıyla İslamabad'dan bir pozitif sonuç çıkmaması çok şaşırtıcı değil. Kapsamlı bir anlaşma çıkmaması çok şaşırtıcı değil. Ama bu diplomasinin bittiği anlamına da gelmiyor. Türkiye de bastırıyor, Pakistan da bastırıyor. İşte Perşembe günü bir görüşme olacağı söylendi. Dolayısıyla diplomatik çabalar devam edecek. Çin bastırıyor bir taraftan. Çünkü herkes zarar görüyor bu savaştan. Bu savaşın bitmesi lazım. Çok kısa bir süre içerisinde bitmesi lazım. O yüzden diplomasi için hala bir alan var ama İsrail faktörü işte o çok önemli. Yani ben hatta şunu düşündüm. J.D. Vance'in peşine Kushner ve Witkoff'u taktıklarında herhalde bunlar bu anlaşmayı baltalayacaklar. Bunu da Vance'in üzerine yıkacaklar. Dolayısıyla Vance'in de uzun vadeli siyasi projeleri için belki de
bir şekilde önünü kesmeye çalışacaklar. Çünkü Witkoff'un ve Kushner'in orada olması gerçekten bir anlaşma zeminini sarsıyor. Yani bu adamlar orada olduğu vakit biliyorsunuz ilk iki İran'ın vurulması tamamen onların olduğu müzakerelerde gerçekleşti. Dolayısıyla onlar varsa İsrail var zaten. İsrail varsa baltalama olacaktır muhakkak. Ama İsrail olmasaydı bile bir takım yapısal sınırlılıklar vardı. Yani İran'ın ve ABD'nin konuya yaklaşım tarzları çok da açıkçası somut bir sonuç üretilmesini mümkün kılmıyordu. Ama uzun vadeye yayılırsa, yani biraz önce stüdyo öncesinde konuşuyorduk. Zakir Hoca da söyledi. Düşük yoğunluklu, hibrit diyoruz biz. Yani bir taraftan düşük yoğunluklu çatışmalar, bir taraftan da diplomatik görüşmelerin devam ettiği bir sürece yayılırsa buradan belki bir anlaşma çıkabilir. Ama yekten tek seferde bir günde, 2 günde bir anlaşma, kapsamlı bir anlaşma beklentisi çok gerçekçi olmayabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Şimdi çokça İsrail'den bahsettik. Teşekkürler. Ne dersiniz? Şimdi pergel metaforu hakikaten önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pergelin ucu Ankara'da kalmak şartıyla çapını giderek genişlettiğini görüyoruz. Ve hadi buna combat proof denilen, kendini sahada ispatlamış Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da, şu an mevcut durumda hem sahada hem masada kendi terörle mücadelesinde yükselen bir Türkiye var. Bunu muhakkak İsrail'de görüyor. Hangi manada teyakkuzda olmalıyız? Şimdi yani devletlerin, özellikle Türkiye gibi güçlü devletlerin tarihsel bir mirasa sahip, devlet geleneği açısından köklü geleneği sahip devletlerin, açıkçası literatürde de vardır bu. Genişlerler bir şekilde, yani kendi coğrafi sınırları içerisinde kalmazlar. Sürekli büyümeye çalışırlar. Bu doğal bir gelişim sürecidir. Yani fizyolojik gibi görebilirsiniz bunu. Bu anlamda Türkiye'nin sınırları Türkiye'nin ötesinden başlamak zorunda. Her büyük devletin olduğu gibi. Türkiye'nin açılımı, Türkiye'nin coğrafi, yani ulus devlet sınırları dışındaki açılımı son yıllarda elbette arttı. Sayın Hocamın dediği gibi kazan kazan ilişkisi temelinde arttı. Yani Balkanlar, Kafkasya, Afrika, Körfez, birçok bölgede Türkiye'nin askeri üslerinin olduğunu, askeri gücünün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını, coğrafi anlamda Türkiye'den ibaret olmadığını görüyoruz. Bu tarihsel bir, yani bu mukadder bir şey. Türkiye'nin buraya gideceği belliydi. Daha da ileriye gidecektir zaten. Şimdi İsrail'in dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşımında mutlaka ben bunları, yani o medyada kopan fırtınaya çok aldanmamak lazım. Türkiye'nin çapını, potansiyelini, kapasitesini çok iyi biliyorlar. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Şimdi Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaya çalışmak, NATO üyeliğini sorunsallaştırmaya çalışmak, hatta olmazsa Trump üzerinden NATO'yu dağıtmaya çalışmak gibi projeleri var İsrail'in. Bunu biliyoruz. Fakat hesaplamadığı şey şu: yani NATO Türkiye'ye bir güvenlik, bir korunaklı bir ortam sağlamıyor aslında. Tam tersi. Yani Türkiye NATO'ya büyük katkılarda bulunan bir ülke. NATO'nun güvenliğine, hele bu son konjonktürde, tabii ki en önemli katkıları biz yapıyoruz. Dolayısıyla NATO olmasa da Türkiye'dir yani. Askeri gücüyle Türkiye'dir ve Türkiye karşısında İsrail'in gerçekten, tabii yani nükleer silah ayrı bir mesele. Belki Türkiye'nin oradan da alması gereken dersler var. Ama konvansiyonel anlamda İsrail Türkiye ile başa çıkabilecek, boy ölçüşebilecek bir ülke değil. Bu çok açık zaten yani. İsrail'in nüfusu kaç, Türkiye'nin nüfusu kaç? Yani demografik olarak zaten Türkiye İsrail'in kaç katı? Yani baktığımızda ordu gücü açısından, aktif personel sayısı açısından, kara gücü, hava gücü, neyse yani her türlü kıyaslamada Türkiye ABD İsrail'e destek verse dahi İsrail'in üstesine çok rahatlıkla gelir. Bu ayrı bir
hikaye. Şimdi İsrail'in şeyi arttırdıkça başına neler gelebileceklerini İran'dan belki deneyimlemiş olabilirler. tabii ki. Yani ben zaten Türkiye İran'a da benzemez. Yani benzemez, kesinlikle benzemez. Ne de hocamın dediği gibi o masum insanları bombalamaya benzer. Türkiye ile askeri angajmana girmek hiçbir şeye benzemez. Ama ben İran'ı zaten geçemeyeceklerini düşünüyorum. Yani İsrail'in İran'ı zaten geçemeyeceğini düşünüyorum. Geçse dahi ve Türkiye'nin askeri gücünü bir kenara bıraksak dahi bir takım küresel dengeler açısından zaten İsrail'in Türkiye'ye saldırması çok akıl kârı bir iş değildi. Türkiye'ye saldırmak demek bir anlamda Avrupa güvenliğinin tehlikeye girmesi demek. Yani Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri, güvenlik ilişkileri, Rusya-Ukrayna meselesi, Türkiye o kadar kilit bir pozisyonda ki İsrail'in Türkiye'ye saldırması bu anlamda da çok düşünülebilecek bir durum değil. Dolayısıyla İsrail'in tabii ki bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibi bir hedefi var. Bu hedefin peşinden gidiyor. Geçenlerde izledim, John Mearsheimer, Chicago Üniversitesi'nin ünlü uluslararası ilişkiler profesörü. 3 tip İsrail saldırısından bahsetti. Bir tanesi işgal saldırısı, direkt Lübnan'a ve Suriye'nin güneyine gerçekleştirdikleri ve tabii ki Filistin'e yaptıkları işgal saldırısı. Diğeri soykırım saldırısı, yine Filistinlilere gerçekleştirdiği. Üçüncüsü daha farklı bir yöntem. İran'a uyguladıkları tamamen altyapıyı hedef alarak bir çökmüş devlet yaratma stratejisi. Şimdi bu istikrarsızlıklar gerçekten İsrail'i besleyen durumlar. İsrail istikrarsızlıklardan besleniyor. Yani Nur Hanım da söyledi. Çevresinde istikrarlı, güçlü yapılar istemiyor. Bu yapılar olduğu takdirde çünkü İsrail dengelenecek, sınırlanacak. Bunu istemiyor İsrail. Dolayısıyla yakın çevresinde, işte Lübnan, bugün Lübnan'ı konuşuyoruz. Suriye'yi, Sayın Hakan Fidan'ın söylediği gibi Suriye üzerinde bir takım planları var. İstikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Etrafında ne kadar çökmüş devlet olursa, otorite boşluğu olursa İsrail için o kadar kendini güvende hissetme durumu ortaya çıkacaktır. Çünkü böyle bir devlet, yani paranoyak, güvenlik paranoyası olan bir devlet herhalde diğer devletleri de kendisi gibi gördüğü için, yani saldırgan ve yani hocanın dediği gibi, yani atıf yaptığı gibi daha doğrusu, yani bir kuduz köpek gibi tırnak içerisinde gördüğü için. Yani Moşe Dayan'ın sözüymüş. Moşe Dayan'ın sözü, amiyane tabirle seyircilerimiz bağışlasınlar. hepsi aynı zaten. Öyle gördüğü için dolayısıyla diğer İtamar devletleri Bengi de öyle gibi mesela. sandığı için kendisinin güvende hissetmesi için onların zayıflatılması gerekiyor. Ama Türkiye tabii bu kalıba sığacak bir devlet değil. Yani bunu laf olsun diye, gerçekten laf olsun diye söylemiyoruz. Yani Türkiye'nin çapı, kapasitesi, askeri gücü çok büyük İsrail'le kıyasladığımızda. Dolayısıyla İsrail'in bu planları suya düşecektir. İsrail yine Türkiye'ye saldırabilir mi? Saldırabilir. Çok rasyonel düşünen bir devlet değil çünkü. Yani çünkü İsrail'in eylemlerinin, aksiyonlarının kılavuzu onların dini olarak gördükleri bir takım kaynaklar. Yani bir takım açıkçası teolojik kaynakları rehber ediyor kendisi. Ne kadar sahih değil onlar, evet, tabii ki tartışmalı. Fakat böyle baktığı için, yani kendi bir şekilde bozduğu Yahudi şeriatı üzerinden yaklaştığı için, dolayısıyla onlarla hukuk temelinde rasyonel çıkarlar, uluslararası ilişkilerin rasyonel bundan besleniyor zaten. Yani sapkın teolojik kesinlikle sapkın da teolojik, bunu destekliyor değil mi hocam? Kesinlikle. Dolayısıyla rasyonel bir temelde yaklaşmadığı için meselelere, biraz önce bahsettiğimiz hani Türkiye'nin çapını, kapasitesini hesaba katarak bir adım atmayabilir. Dolayısıyla irrasyonel davranabilir. Böyle olursa tabii ki boyunun ölçüsünü alacaktır. Bizim de Türkiye olarak elbette bir takım dersler çıkarmamız lazım İran Savaşı'ndan. Zaten yapılıyor. Yani son dönemde biliyorsunuz bu sığınak meselesi var. Başka bir takım adımlar atılıyor Türkiye tarafından. Birçok konuda Türkiye'nin önlem aldığını görüyoruz. Daha ekstra önlemler de alacaktır. Savunma sanayi zaten gelişiyor. Vites arttırabilir belki. Tabii bir de şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin savunma partnerlerini geliştirmesi gerekiyor. Özellikle biraz önce yine Zakir Hocam söyledi. Körfez'in bir savunma
yani garantörü olarak ABD'ye bel bağlamasının ne kadar boşa çıktığını, ne kadar açıkçası onları yarı yolda bıraktığını da Körfez ülkeleri gördü. Onlar da alternatif güvenlik partnerleri arıyorlar kendilerine. Türkiye bu noktada ön plana çıkabilir. Avrupa'nın Rusya karşısında hissettiği güvensizlik konusunda Türkiye ön plana çıkabilir. Şu anda maalesef uluslararası sistemde bir denge, bir düzen, yani sistem diyoruz ama bir sistem yok açıkçası. Bir düzensizlik durumu söz konusu. Dolayısıyla ama düzensizliğin de bir düzeni olabilir. Olabilir. Böyle durumlarda bunu Türkiye'nin olabildiğince savunma partnerlerini, işbirliklerini çoğaltarak bir şekilde kendi çevresini güvence altına alması gerekiyor. Kendisini farklı partnerler bulması, çoğaltması gerekiyor ki caydırıcılığını artırabilsin. Yani İsrail gibi saldırma niyetinde olan, düşmanca tavırlar ve niyetler besleyen aktörlere karşı caydırıcılığını yükseltebilsin. Bu da tabii ki Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde savunma işbirliklerini artırmasından, çoğaltmasından geçiyor. Çok teşekkürler. Bu arada ben rica edeceğim, mesela bunun üzerinden bir strateji üretilir mi? Ya da böyle bir strateji varsa bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani Sayın Hocama iştirak ediyorum %100. Ben biraz da şöyle bakıyorum. Bir örneği var mı mesela dünya yakın siyasi tarihinde bu şekilde hareket edip aslında manipülasyonlarıyla kendi avantajına kullanmaya çalışan başka bir lider var mı bu şekilde? Ya mutlaka vardır ama bu seviyede tabii. Bu seviyede hiç görülmedi herhalde. Bu seviyede pervasızca. Tabii iletişim çağındayız, o ayrı mesele. Hiçbir şeyden çekinmeden. Tabii güç sarhoşluğu var bir taraftan. Amerikan başkanı olmanın vermiş olduğu büyük bir kudret var. Ve sınır tanımayan bir şekilde bunu kullanması durumu söz konusu. Herkesi karşısına alabiliyor. Yani kurumları, kişileri, hiç kimseyi dinlemiyor. Uluslararası örgütleri, diğer ülkeleri, yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne yaptığı aşağılamayı gördük geçen haftalarda. Avrupalı liderleri ilk döneminden bu yana yapmış olduğu tahkirleri, Macron'a son söylediği, yani işte geçmiş Amerikan başkanları. geçmiş Amerikan başkanlarına. Hiç mesela bir de hani hocamın, tabii biz psikiyatrist değiliz ama narsist tespiti bence şu anlamda desteklenebilir. Yani ben Trump'ın ağzından şu konuda hata yaptım, bu konuda eksiktim, şöyle bir yanlışa imza attım şekilde hiçbir şey duymadık. Yani ne yaparsa kazanan o, ne yaparsa galip o. Yani şu İran Savaşı'nda bile saplandığı bataklık ortada ama her şekilde kendisine işlerin iyi gittiğine, bir şekilde buna da inanıyor mu artık bilmiyorum. İnanıyor da olabilir gerçekten. Yani biz diyor zaman çizelgemizin ötesindeyiz. Mahvettik İran'ı, şöyle yaptık, böyle yaptık, kazandık. Şuna dayanamayacaklar ama ya Hürmüz Boğazı'nı açamadı. Gitti İslamabad'da o masaya oturmak zorunda kaldı. Şimdi hitap ettiği tabana vermiş olduğu vaatler ve seçim kampanyasının temellerine baktığınızda tamamen gücünü kendi içinde konsolide etmiş, güç kaybına, para kaybına yol açabilecek yüksek maliyetli işlerden vazgeçecek, MAGA zihniyetiyle Amerika'yı yeniden büyük yapmaya kolları sıvamış Trump ve ekibinden MAGA'cılar kalmadı artık. Yok, yani MAGA çöktü gibi bir şey şu anda. Bu görülmemiş bir dünyanın gündemine oturma durumu Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermiyor mu? Halk, yani Amerikalılar ne diyor mesela buna? Veriyor muhtemelen, yani Kasım seçimlerinde de bir şekilde bunun sonuçları ortaya çıkacak. Yani şu son günlerde ben biraz daha böyle cumhuriyetçi kanaat önderlerini, Trump'a öncesinde çok destek vermiş, hatta kişisel şahsi ilişkileri olmuş kişileri biraz takip ediyorum. Onlar diyor ki yani tanıyamıyoruz diyorlar Trump'ı. Yani bu bizim bildiğimiz Trump değil, o magacı Trump değil, bambaşka bir Trump'a dönüştü. Tabii üzerinde de büyük bir psikolojik baskı da var, siyasi baskı da var. Yani İsrail Trump'ı nasıl esir aldı açıkçası bilmiyoruz. Yani onun vermiş olduğu... oltaya getirdi. Evet, yani oltaladı. Adalardan mı? Bir şekilde onu bir oyuna getirdi. Yani hackledi dedi zannedersem Sayın Dışişleri Bakanı. Yani Trump'ın, ABD'nin karar alma mekanizmalarını bir şekilde İsrail kuşatıyor. Onları hackliyor. Ve
Trump'ın üzerinde bu baskı da var. Yani bir taraftan şunu görmüyor olması bana çok mümkün gelmiyor. Gerçekten sahada işler hiç de ABD'nin lehine gitmiyor. Yani ABD'nin devlet çıkarları lehine olan hiçbir durum yok şu anda İran Savaşı'nda. Yani şu an tek Görmezden gelme durumu mu var? Zorunlu bir şekilde işte İsrail diyorsunuz. Hani yani bilmiyorum müstakil artık politikasını nasıl- oluşturamıyor mu? Nasıl? Evet, müstakil bir politika yok ortada şu anda. Evet, Gerçekten. Şimdi Trump ne zaman İsrail'in aleyhine olacak bir açıklama yapsa hemen Epstein dosyaları bir daha açılıyor, dikkat O ederseniz. yüzden adalar vuruldu. ya kendisiyle Eşi ya bir karısıyla açıklama ilgili yapmak tabii. zorunda kaldı. Evet. Hayır, ya kendisiyle ya İlk karısıyla defa ilgili. Beyaz Saray'da canlı Mutlaka bir sembolik. fotoğraf yayınlanıyor, bir belge konuyor, yeni bir şey çıkıyor. Tartışma oraya doğru kayıyor. Doğal olarak da burada ne yapıyor? Kendisi çok sorun ama bir husus daha var. Çok özür dilerim kıymetli hocam. O da şu, Trump'ın ikinci dönemi zaten. Ha, evet. Yani şimdi Anadolu'da bir tabir var. Ölmüş eşeğin kurttan korkusu mu olur diye affedersiniz. Şimdi ne olacak diyor adam. Yani benim ikinci dönem bundan sonra. Ben bundan bu noktada artık kimseyle şey yapmadan Evet. dönemi tamamlayayım. Estağfurullah. Teşekkürler. Yani evet, Nur Hanım'a vereceğim sözü. bir taraftan da bu da olabilir gerçekten. Bir taraftan o İsrail baskılarının bir şekilde o tehdit ve şantajların da belki psikolojik durumuna etkisi olmuş olabilir. Ama gerçekten bu tür yapay zeka imajları, bunları kamuoyuyla paylaşmak Trump'a bence bir şey kazandırmıyor. Daha da kötüsü onun için kaybettiriyor. İyice seçmen tabanıyla olan bağlantısı kopuyor. Yani sonuçta ona oy verenler de dindar insanlardı, muhafazakar insanlardı bir şekilde ama yani Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi bizim de Müslümanlar olarak incindiğimiz bir durum ortada. Katolikler, Hristiyanlar, hatta Protestanlar da bence inciniyorlar Evet. bu tür temsillerden. Dolayısıyla sahadaki durum Trump'ın ortaya koymaya çalıştığı imajla tezat ve bu tür paylaşımlarda bence Trump'a çok da bir şey kazandırmıyor. Evet. Teşekkürler. Ne dersiniz şimdi